Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, Her zamanki gibi ilk önce hatırlatmamı yapmak istiyorum. Arkadaşlar eğer hala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Dedikten sonra bugünkü açılımımızın konusu eril ve dişil. Arkadaşlar bir eril ve dişil açılımı yapacağız bugün. Bu tarafta krallarımız ve bu tarafta kraliçelerimiz olacak. Bunun yanı sıra arketip kartlarını kullanacağız. Klasik tarot destesi Katina ve destekleyici diğer kartlarımızı kullanacağız. Açılımın sonunda da melek kartlarından ve sevgili Rumi'den mesajlar alacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi bu tarafta dediğim gibi krallarımız var. Öncelikle ben onlardan seçmek istiyorum. Bakalım eril enerji hangi kralın enerjisinde gelecek? Şöyle karıştıralım. Evet. Eril enerji için şunu seçelim. Ve dişil enerji içinde hangi kraliçemizin enerjisi gelecek bakalım. Evet. Şunu seçelim. Evet, öncelikle eril enerjiden başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım hangi enerji gelmiş. Eril enerji için para kralı geldi. Tılsım kralı ve dişil enerji içinde kılıç kralı geldi arkadaşlar. Arketip kartlarımızdan da seçelim. Bakalım hangi arketipin enerjisinde eril ve dişiller. Evet, şunu eril enerji için seçiyorum. Bunu dişil enerji için. Eril enerji için şeytan kovucu arketipi geldi arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Olumlu nitelikler kendinizi ve başkalarını yıkıcı dürtülerden kurtarmak, gölge nitelik ise kendi şeytanlarınızla yüzleşmeye korkusu. Şimdi arkadaşlar burada anladığım kadarıyla eril enerji birçok anlamda yani maddi özellikle maddi konularda bazı şeylerini tamamladığını düşünüyor olabilir. Bazı döngülerini. Ne demek istiyorum? Şimdi para kralı biliyorsunuz ki hani toprak kralı ayakları yere sağlam basan maddi konularda bazı birikimleri olan hani artık böyle bazı aşamaları geçmiş, atlatmış, belirli bir seviyeye gelmiş eril enerjiden bahseder bize. Ve burada e, bu sanıyorum hani eril enerjinin geçmişte yaşadığı yani bu noktaya gelene kadar yaşadığı bazı sıkıntılardan bahsediyor. Arketip kartı şu andaki sahip olduğu arketipin kartı. Kendini ve başkalarını yıkıcı dürtülerden kurtarmak. Yani bazı yıkıcı olaylar yaşamış olabilir. Bu çevresinde etkilemiş olabilir. Hem kendisini hem de çevresini bu yıkıcı dürtülerden koruduğuyla ilgili bir mesaj veriyor. Fakat burada hala kendisiyle yüzleşmek yani bu olayları, bu durumları atlatmış olsa da her ne kadar kendisini ve başkalarını bu dürtülerden kurtarma eğiliminde olsa da yine de kendi şeytanlarıyla yüzleşme korkusu yani kendisiyle yüzleşmek konusunda hala belli korkular yaşayan bir eril enerjiden bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Dişil enerjinin arketipine bakalım. Tanrı arketipi geldi dişil enerjiye. Okuyalım bakalım ne diyor. Olumlu nitelik, iyilik ve şefkat, kendinizin ve başkalarının içindeki ebedi gücü fark etmek. Gölge nitelikler ise despotluk ve zalimlik, insanları kontrol etmek için güç kullanmak. Bakın ne kadar senkronize geliyor arkadaşlar. Şimdi burada dişil enerjiye kılıç kraliçemiz geldi. Kılıç kraliçesi nedir?
Duygulardan ziyade, yani tamamen duygusuz diyemeyiz burada, ama duygulardan ziyade mantığıyla hareket etmeyi seven, çok net sınırları olan, keskin kararları olan sert bir enerjiden bahseder arkadaşlar. Ve burada da despotluk ve zalimlik diyor. Yani dişil enerji artık bu yaşadığı olumsuz olaylardan dolayı belli bir nasıl diyeyim, kendini koruma seviyesine gelmiş olabilir. Yani aslında burada zalimlik diyor ama artık bir daha aynı şeyleri yaşamayacağım, sınırlarımı net bir şekilde çizeceğim dediği bir durumdan bahsediyor olabilir. Belki kontrolünüzü kaybetmekten, korkmaktan kaynaklı bir kontrolü ele geçirmek için güç kullanma eğiliminde olabilir dişil enerji. Burada da zaten hani eril enerjinin bazı şeylerle, kendi şeytanlarıyla yüzleşme korkusu olduğunu görmüştük. Belki artık dişil enerjinin bazı beklentilerini burada karşılayamıyor. Sırf kendiyle ve korkularıyla yüzleşemediği için ve dişil enerjinde artık bunu anlayıp sınırlarını net bir şekilde çizdiği bir durumun içerisinde olabilme ihtimali çok yüksek burada arkadaşlar bu açılımda. Peki şimdi hemen kartlarımızı oluşturalım. Bakalım eril ve dişil enerjiler güncelde ne durumda? Evet. Şöyle biraz daha çekmek istiyorum. Daha net görünsün diye. Zaten okuma esnasında gösteririz. Dişil enerji için çekelim kartlarımızı. Evet. Evet, bir de şu kartlarımızdan çekelim.
Evet arkadaşlar, destelerimiz hazır. Kartlarımız daha doğrusu. Şimdi öncelikle bu taraf eril enerjinin ve eril enerjiden başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım eril enerjinin günceldeki durumu, enerjisi neymiş? Önce bir kartları açalım. Evet arkadaşlar. Şimdi eril enerji çok yakın bir geçmişte şunu fark etmiş arkadaşlar. Şimdi Mide kartı bize bir böyle nasıl diyeyim, biraz kıskanç bir enerjiden bahseder. Dişil enerjiden bahseder. Şimdi burada onun gözünde biraz böyle kıskanç, onun yollarını gözleyen, hani onu başkalarından kıskanan, paylaşamayan, yani belki de biraz böyle dırdırcı, kendine nasıl diyeyim, hani kendine çok fazla güvenemeyen demeyelim de karşı tarafa aslında çok fazla güvenemeyen, yani eril enerjiye çok fazla güvenemeyen bir dişil enerji varken gözünde arkadaşlar, bu durum artık sonlanmış. Hani ne olmuşsa, bir olay olmuş sanki. Onun gözündeki bu kıskanç dişil enerji profilinde bir sonlanma var ve bir imparatoriçeye dönüşüm var. Yani burada aslında onu kıskandığını ve ya da belki çok bunalttığını düşündüğü ya da çok üzerine gittiğini düşündüğü dişil enerjinin aslında ne kadar kıymetli bir dişil enerji olduğunun idrakına varmış arkadaşlar zihinde. Şimdi bu dişil enerji aslında yine aynı dişil enerji, fakat dişil enerjinin eril enerjinin gözündeki yeri değişmiş. Yani erilin bakış açısı değişmiş dişile gibi görünüyor. Aslında bunun belki başlarda şikayet ettiği bu konunun aslında kıymetini anlamaya başlamış da diyebiliriz. Çünkü burada Mida'dan imparatoriçeye bir dönüşüm var. Eril'in zihninde arkadaşlar. Düşündüğü şey bu. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar bakın şimdi bu kişi, bu eril enerji güncelde şu andaki durumdan bahsediyorum. Ya da çok yakın gelecekte olacak bir durumdan bahsediyorum. Bir seyahat söz konusu, bir seyahat gündemi var. Fakat bu seyahatin sebebi sanki artık böyle çok bunalmak, bıkmak. Hani burada kılıç onlusu çıkmış. Bir konuda çok acı çekmek. Artık o bütün kılıçların saplanması. Fakat arkadaşlar sonrasında gelen, yani bu bulutların dağılıp sonrasında bir güneşin açması durumu var. Fakat sanki eril enerjinin bunun olması için bir seyahat etmesi gerekiyor bir yere. Ya bir yer değişikliği yapması gerekiyor arkadaşlar. Bakın ne demiş? Seyahate çıkmak, uzak mesafeler, yer değişikliği, uzaklara gitme isteği. Ya böyle bir şey gerekli, ya böyle bir gündem var, ya da böyle bir istek var arkadaşlar. Eril enerji tarafından. Çünkü ciddi bir can acısı görüyoruz burada ve bu acının verdiği bir yorgunluk görüyoruz artık. Belki bundan bir kaçış isteği olabilir, bir tatil isteği, bir seyahat isteği olabilir. Ama eril enerjinin gerçekten hani yakın bir geçmişte ciddi bir sıkıntı yaşadığını görüyoruz burada. Zihinsel olarak da bayağı zorlandığını görüyoruz. Bununla ilgili bir seyahat etme isteği ya da bir seyahat etme gündemi var arkadaşlar. Burada şöyle, şimdi belki dişil enerjinin kendisiyle ilgili beklentilerinin çok farkındadır. Fakat burada bir sabır çalışıyor. Yani belki de eril enerji şurada yaşadığı bu sıkıntılardan dolayı size, yani dişil enerjiye zaman ayıramadı. Belki onun isteklerini, duygusal anlamdaki isteklerini bir türlü karşılayamadı. Bunun çok farkında.
bunun böyle olduğunun çok farkında arkadaşlar ki zaten burada hani o sıkıntılarla boğuşurken bunun olması belki çok mümkün olamadı. Belki tam olarak aklını, zihnini, dikkatini veremedi. Ama şimdi burada tilki kartı çıkmış ama ben bunu hani çok olumsuz anlamda almıyorum. Neden almıyorum? Çünkü burada gerçekten bir kılıç olmusu görüyorum arkadaşlar. Bunu görmemiş olsaydım bu tilkiyi belki olumsuz alabilirdim ama bana hissettirdiği şey buradaki bu kılıç olmusu her neyse bu zihinsel acı ya da gerçekten yaşadığı bir sıkıntı. Bu her neyse arkadaşlar burada bir erteleme var, bir sabır var. Yani bu her zaman aklının aslında bir köşesinde olan fakat bunu erteleyip durduğu ve bunu da kurnazlık olarak nasıl diyeyim? Kurnazlık olarak belki algıladığı kendince bir durum var. Yani buradaki kurnazlık tilki kartının sizin için olumsuz bir anlamı olduğunu pek fazla düşünmüyorum açıkçası. Sadece kendisi belki bunun böyle olduğunu düşünüyor ya da siz de böyle olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yani şunu düşünüyorsunuzdur işte hani benim beklentimi karşılamıyor ve bunun için elinden geleni yapıyor. İşte bu elinden geleni yapma durumu belki bir kaçış olabilir ve siz bu kaçışı tilkilik olarak algılıyor olabilirsiniz. Fakat perdenin arkasında çok daha farklı bir senaryo var. Bakın burada bir kılıç onlusu var arkadaşlar ve bu günceldeki bir durum. Yani aslında bitmiş bir durumdan bahsediyoruz fakat hala etkileri devam ediyor ve kişi o kadar çok bunalmış ki eril enerji bir kaçış isteği var. Devam edelim bakalım. Bakın burada da aynı şey söz konusu. Para kraliçesi, alyans ve zaman. Şimdi aslında buradaki dişil enerjinin yani eril enerji şöyle düşünüyor. Buradaki dişil enerjinin beklentisinin bu olduğunu ben çok farkındayım. Az önce de söylemiştim size. Şurada bir kupası çıkmıştı. Duygusal bir adım beklentisi. Ben aslında bu olduğunu farkındayım ve aslında onun hak ettiği şey de bu. Bunun da çok farkındayım. Çünkü o bir para kraliçesi. Yani para kraliçesi olarak hani artık işi resmiyete dökmek, ciddi bir adımla gitmek, hani ona hak ettiği şekilde davranmak, o teklifi sunmakla ilgili olan konuya ben çok hakimim aslında. Bunun böyle olduğunu çok düşünüyorum. Fakat zamana ihtiyacım var. Özür dilerim. Zamana ihtiyacım var. Bakın burada da bir muzur kartımız çıkmıştı. Yani zamana ihtiyacım var. Benim için doğru zaman şu an değil. Bunun bir zamanı var ve ben bunu bekliyorum. Yani sizin beklentinizin ve hak ettiğiniz şeyin bu olduğu konusunda bilinçli. Yani bunu biliyor. Fakat dediğim gibi bir konuda zamana ihtiyacı var diyebiliriz. Çünkü bakın burada da değnek dörtlüsü. Yani bu bir söz olabilir, bir nişan olabilir, bir adım ileri gitmek olabilir. Biliyorsunuz değnek dörtlüsü bir mertebe yükselmektir. Bununla ilgili konu çünkü sizin gerçekten bakın alt tart yani beni dönüştürebilecek o güzel enerjisiyle o iyimser tavırlarıyla bana yaklaşımıyla benim aslında bir mertebe yukarı çıkmak istediğim kişi çünkü beni dönüştüreceğini düşündüğüm kişi belki de beni bu sıkıntının içinden çekip çıkaracağını düşündüğüm kişi belki de hayatımı gerçekten değiştireceğini düşündüğüm kişi bakın bu düşüncenin çok farkında. Yani bu bilginin farkında. Fakat işte tutan bir şey var onu yine. Bakalım kartlarda çıkmazsa ekstra kart çekeriz. Devam edelim bakalım. Bu arada şu yorum da yapmak istiyorum. Bu sadece hani sizin onu değiştirip dönüştüreceğiniz o iyi, güzel, temiz, dişil enerji olarak algılamanın yanı sıra olgunlaştıracak kişi de olduğunuzu düşünüyor olabilir. Şimdi burada tamam bir para kralımız çıktı ama kişi hala para kralı gibi görünüyor aslında ama hala bakın burada kendi gölgeleriyle, şeytanlarıyla hala tam olarak yüzleşememiş biri var. Ve burada da diyor ki olgunlaşmak. Olgunlaşmaktan bahsediyor burada da arkadaşlar. Dönüşüm ve olgunlaşmaktan bahsediyor. O zaman diyeceksiniz ki yani madem hani bunu istiyorum, madem bu kişi benim neden bana adım atmıyor? İşte arkadaşlar burada belki de kendi dışında bir sebep olabilir. Yani şimdi bütün açılıma baktıktan sonra bununla ilgili dediğim gibi ekstra kart yine çekebiliriz. Fakat ben öyle hissediyorum ki burada kişinin kendi elinde olmayan sebeplerden dolayı beklemesi gereken durumlar var. Devam edelim bakalım. Kılıç yedilisi. Bakın tilki de gelmişti az önce. Kılıç yedilisi. Diyor ki arkadaşlar eril enerji. Ben
Bazı hani az önce tilkideki gibi bazı kısa yollara dolanmak zorunda kalıyor olabilirim ya da böyle görünüyor olabilir. Bir kılıç yedilisi gibi. Nedir kılıç yedilisi? İşte arkadan dolanmak, belki arkadan iş çevirmek, belki biraz işi böyle ciddiye almıyormuş gibi görünmek. Hani siz şöyle düşünebilirsiniz. Ya bu kişi benim kadar ciddiye almıyor bu işi galiba. Hani ben çok ciddiye alıyorum ama o oyunun peşinde, işte lay lay lomun peşinde gibi düşünüyor olabilirsiniz. Size bunu özellikle böyle gösteriyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi perdenin arkasında farklı sebepler var. Fakat bakın burada da maske kartı çıkmış. İki yüzlülük sahte gülüşler, yüzüne gülüp arkadan farklı düşünülmesi. Evet diyor, bu çok kişi çok farkında eril enerji. Evet, ben böyle birisiyim. Böyle birisi gibi görünüyorum. Bunun farkındayım diyor. Ama böyle görünmek zorundayım diyor arkadaşlar. Şu an için böyle görünmek durumundayım. Ve bunun da şimdi olası gelecek kartları çekeceğiz birazdan. Ama hani bunun da sanki böyle şu an için öyle olması gerektiği için oluyormuş gibi de bir durumda var gibi geliyor. Şimdi değnek kralı, balık ve nar. Bakın diyor ki aslında ben ne istediğim konusunda kafamda netim. Yani tutkularımın peşinden gitmek istiyorum. Benim tutku duyduğum şey dişil enerji ve ben bunun peşinden aslında gitmek istiyorum. Yapmak istediğim şey tam olarak bu. Çünkü benim bolluğumu, bereketimi, kısmetimi, bakın balık ve nar kartı. Şimdi nar kartının üzerine okuyorum. Bolluk, bereket, hareketli ve verimli bir dönem, elini attığı her şeyi kazanmak. Bakın şurada da attar çıkmıştı. Yani diyor ki eril enerji. O benim kısmetim, bolluğum, bereketimi sağlayacak olan dişil enerji. Ben bunu biliyorum diyor. Ve bu beni daha da ona bağlayan bir şey. Tutku duymamı sağlayan bir şey. Yani bu konudaki isteğim, yani sizi istemek konusunda bir problemi yok bu eril enerjinin anladığım kadarıyla. Evet, sizi istiyor. Yani sizinle bir adım atmak, şu değnek dörtlüsündeki gibi işte bir adım ileriye, ilişkiyi belki bir seviye ileriye götürmek. Yani şurada olduğu gibi. Bunlarla ilgili isteklerde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. Çünkü bir kral enerjisinde geldi. Ne istediğini bilen, tutkusunu yönetebilen bir kraldan bahsediyoruz burada. Yani ateş kralı. Evet, bolluğu, bereketi bulacağım kişinin olduğunu ben çok farkındayım diyor. Ben artık hareketli ve verimli bir dönemime geçmek istiyorum bu dişil enerjiyle diyor. Yani yakın bir zamandan beri düşündüğü, ya yakın derken arkadaşlar hani şimdi yakın geçmiş ifade ettiği için şu taraf. Hani geçmişten beri aslında düşündüğü bir şey. Şimdi yeni farkına vardığı bir şey değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fakat bence bana öyle geliyor ki yeni farkına vardığı şey aslında sizinle ilgili düşüncelerindeki değişim. Yani aslında eskiden de sizinle ilgili olumsuz bir şey düşünmüyormuş. Ama aradan zaman geçtikçe belki sizin gösterdiğiniz, yani şu sabır sizinle de alakalı olabilir. Sizin gösterdiğiniz bir sabır da olabilir burada. Siz sabır gösterdikçe, siz bazı konularda hani ona anlayış gösterdikçe belki bekliyorsunuz anlayışla, belki biliyorsunuz durumun ne olduğunu siz. Bunları gördükçe aslında ne kadar farklı bir dişil enerji olduğunuzu, bir imparatoriçe olduğunuzu arkadaşlar, imparatoriçe diyorum yani daha ötesi yok bunun. Öyle olduğumuzu daha iyi idrak etmiş birinden bahsediyoruz. Bakın, evet, o sağlam adımı atmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Para şövalyesi gelmiş. Bir buluşma, bir görüşme, oturup ciddi ciddi konuşma. Bu gibi şeyleri kesinlikle istiyorum. Fakat korkularım var. Evet, bakın burada da değnek kralı çıkmıştı. İstekleri konusunda net. Fakat dediğim gibi sorun kendi isteğiyle alakalı değil. Sorun dışarıdan kaynaklanan bir sebep. Belki de sizin görüşmenizi, buluşmanızı istemeyen dış etkenler var arkadaşlar. Kendi durumunuza göre alın lütfen. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Sizinle her ne kadar buluşmak, görüşmek istese de sizi istediğinden emin olsa da burada onu tutan bazı durumlar var. Ay kartı gelmiş çünkü bilinçaltı ile ilgili bir konuda olabilir bu arkadaşlar. Şu anda ay kartını görünce bunu da düşündüm. Yani bilinçaltında olumsuz bir kod da olabilir bu. Bakalım şöyle bir son kartlarımıza da bakalım. Bakın mühür kartı çıkmış arkadaşlar. Sanki siz bu kişinin kalbine mühürlenmişsiniz gibi.
Kalbini bir kişiye adamak ve mühürlemek, hayatında daima kalıcı şeylerin olmasını istemek. Evet, kalıcı olmasını istediği kişinin siz olduğunu burada görüyoruz. Fakat bir belirsizlik var arkadaşlar. Ben bununla ilgili bir kart çekmek istiyorum gerçekten. Hani şuradaki bu bilinçaltı, onun bilinçaltı kodlarıyla mı ilgili, onu tutan o şey, tamam istiyorsun, bunu anladık. Hani imparatoriçenin olduğunu düşünüyorsun, hayatını değiştirecek, dönüştürecek ve seni olgunlaştıracak kişinin, tamam bu da okey. Ama ne tutuyor seni? Yani burada tam olarak ne tuttuğunu ben anlamak istiyorum. Çünkü diyor ki aslında, bakın, aslında bir imparator var karşınızda. Ne istediğini bilen, güçlü bir karakter, güçlü bir enerji var. Fakat bulutlar kartıyla birlikte gelmiş. Bu belirsizlik nedir? Yani bu eril enerjiyi tutan, korkutan, bilinçaltı korkuları mı, yoksa farklı bir etken mi, dış etkenler mi? Nedir bu? Bunu bilmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum öncelikle. Bakın, gerçekten şu anda kartların doğrultusunda bir yorum yapmam gerekirse, yani son çektiğim kartların, bu kişinin bilinçaltı kodlamalarıyla ilgili bir sıkıntı var. Yani dışarıdan bir engel vardır. Belki siz kendinize göre alın lütfen. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur bunu. Eğer bilmiyorsanız çoğunlukla bilinçaltı kodları gibi görünüyor. Bilinçaltında gerçekten açığa çıkmayı bekleyen bazı durumlar var. Bakın şimdi burada da zaten bir arketip kartında da kendi şeytanlarıyla yüzleşme korkusu. Siz bu kişiyi bazı konularda, bilinçaltı düzeyinde konuşuyorum şu anda, korkutuyor olabilirsiniz. Sizinle olan ilişkisi belki de sizi bir imparatoriçe gibi gördüğü için kendine her ne kadar güvense de arkadaşlar size yetemeyeceğini düşünüyor olabilir. Burada bilinçaltında aydınlanması gereken konular var. Bakın. Az önce okuduğum gibi kendiyle yüzleşememek ve güneş kartı gelmiş. Kendisiyle yüzleşip o konuları bir açığa çıkarması, o güneşi bir doğurması gerekiyor. Bilinçaltını aydınlatması, karanlıkta kalan yerleri aydınlatması gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapması gerekiyor. Çünkü kişide bir yokluk bilinci var. Bakın, para beşlisi ve para kralı yan yana geliyor. Yani diyor ki maddi olarak, maddi konularda bir yokluk enerjisi içerisinde kişi, ama belki kendisi bile farkında değil bunun. Bakın, zaten bilinçaltı düzeyde bakıyoruz şu anda. Olmak istediği şey para kralı. Belki böyle olursa size yetebileceğini düşünüyor. Çünkü neden arkadaşlar? Bakın şimdi burada ne çıkmıştı? Bir para kraliçemiz çıkmıştı. Şöyle gösterelim. Bakın, para kraliçesi, evet, hak ettiği, yani hak ettiği şeyin bir aile kurmak, bir yüzük sunmak olduğu bir dişil enerji olduğunu düşünüyor, ama zaman diyor. İşte bu zaman var ya, onu durduran, onu bekleten bu zaman var ya arkadaşlar. Şurada sabır çalıştıran, tilkilik çalıştıran ve kılıç yedilisi gelmişti. Bana göre bakın, para kralı ve para kraliçesi. Yani benim ona layık olabilmem için o bir para kraliçesi, benim de bir para kralı olmam gerekiyor. Fakat gel gör ki bir yokluk enerjisindeyim, kıtlık enerjisindeyim bilinçaltında. Belki sorsanız kendisi bunu asla kabul etmeyecek, ama belki bilinçaltı düzeyde olduğu için kendisi bile farkında değil bunun arkadaşlar. Yani özetle buradaki eril enerji, şimdi bakın çok enteresan bir durum var burada, şu an fark ettim. Bakın şeyde ilk çektiğimiz bu eril enerji kartlarında bir para kralı gelmişti. Burada da bir para kralı geldi. Şimdi anlaşıldı mevzu. Bakın arkadaşlar. Kişinin olmak istediği konum bu. Çünkü bu konuma gelmeden size layık olabileceğini düşünemiyor. İşte bununla yüzleşmesi gerekiyor. Bu korkusuyla yüzleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Kişinin size gelmesini engelleyen ya da aranızda bir, şimdi iletişimsizseniz eğer, hiç iletişiminiz yoksa neden böyle oluyor? Yani tamam, beni aramıyor, sormuyor, ama ben de onu niye unutamıyorum? Benim de onu düşünmemem lazım. Neden hala düşünüyorum diyorsanız, kişi sizi düşünüyor arkadaşlar. Sizinle ilgili çok güzel şeyler düşündüğünü söyleyebiliriz. Onun enerjisini alıyorsunuz. O yüzden siz de onu düşünüyorsunuz. Bu açılımın ben de bana verdiği izlenim bu. Anlamsız bir şekilde hala niye düşündüğünüzü eğer aklınızdan geçiriyorsanız. Şimdi burada bir para kralı olma isteği var. Bilinçaltındaki istek bu. Fakat yokluk enerjisi. Bununla yüzleşmesi gerekiyor.
Yani çünkü arkadaşlar istemek de biliyorsunuz elde etmek aynı şey değildir. Biz bazen bir şey istiyoruz deriz fakat bilinçaltımızdaki o olumsuz yokluk kodları, o kıtlık kodları bilinçaltı düzeydeki kıtlık kodları dönüştürülmediği sürece istiyoruz desek de o şeye sahip olamayız arkadaşlar. Eril enerjide de tam olarak böyle bir durum söz konusu. Evet. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şurayı şöyle bir toplayalım. Dişil enerjimize bakalım. Dişil enerjimiz ne durumdaymış? Şöyle koyalım. Şimdi açalım kartlarımızı önce. Güzel. Evet arkadaşlar, şimdi dişil enerjinin yakın bir geçmişte kendisiyle ilgili bir yüzleşme yaşadığını görüyorum sanki. Yani şu eril enerjinin yapamadığı şey var ya, hani kendisiyle korkularıyla yüzleşme durumu var ya, kıtlık bilinciyle o bilinçaltı kodlarıyla yüzleşememe durumu var. Burada dişil enerjinin kendisiyle yakın bir geçmişte yüzleşmeye başladığını görüyoruz. Bunu isteyerek de yapmış olabilir ya da sistem onu bir şekilde o tarafa doğru yönlendirmiş olabilir. Bu insanları kontrol etme ve itmek için güç kullanma ve kılıç kraliçesi gelmişti ya arkadaşlar. Bununla ilgili sanki yakın geçmişte bir yüzleşme yaşanmış. Bu kendisiyle yapılan bir yüzleşme gibi görünüyor. Yani aslında kendini hapsettiği o zihin hapishanesi. Çünkü kılıç sekizlisi bir zihin hapishanesinden bahseder biliyorsunuz. Yani kendini hapsettiği o zihin hapishanesinden bir çıkış olduğunu fark etmiş olabilir. Bununla ilgili bir gelişme yaşamış olabilir. Dişil enerji sistem onu belki bu tarafa doğru yönlendirmiş olabilir dediğim gibi ve bu çıkışı yani bu olumsuz, negatif ve kendini kısıtlayıcı düşüncelerden kurtulmanın bir yolunu hani keşfetmiş olabilir dedik ya. İşte bununla ilgili kendisinde küçük de olsa bir zafer hissettiğini görüyoruz. Yani bunun dişil enerjiye biraz da olsa bir umut verdiğini görüyoruz. Bu şu olabilir. Belki de eril enerjiye bir bağımlılık gelişiyordu, çalışıyordu arkadaşlar. Ve bu bağımlılıktan kurtulabileceğine dair bir gelişme yaşamış olabilir. Bunu anlamış olabilir. Evet, demek ki ben bu durumdan kurtulabilirim. Bu durumun içinden çıkabilirim. Bununla ilgili küçük de olsa bir umut ışığı. Gerçi küçük diyorum ama burada güneş kartı çıkmış arkadaşlar. Bu çok olumlu bir gelişme. Yani sizin için küçük bir şey olsa bile aslında çok olumlu bir gelişmeden bahsediyoruz burada. Şunu şöyle biraz daha kaldıralım. Net görünsün. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar eril enerjiyle ilgili dişil enerji bir zafer kazanmış. Ufak da olsa bir zafer kazanmış ve bu zafer ona bir umut ışığı olmuş gibi hissettim burada. Çünkü bakın burada kılıç kraliçesi çıkmıştı ya, belki bir rest çekiş, belki sınırlarını hani çektiği zaman o eril enerjiye bir sınır çekmiştir. Belki bugüne kadar hiç çekmediği bir sınırı çekmiştir ya da bir resti çekmiştir ve işe yaramıştır. Ufak ufak da olsa işe yaramıştır. Bununla ilgili bir zafer kazandığını görüyoruz ve ve dişil enerji arkadaşlar beklemede. Yalnız bu bekleme boş bir bekleyiş değil. Sanki dişil enerji bir şeye hazırlanıyor burada. Sağlam bir şeye. Şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Kılıç dörtlüsü gerçekten zihinsel anlamda kendini böyle dinlendirdiği, belki kafasındaki bazı planları hazırladığı ve dinlendiği bir dönemde. Şu an aktif değil dişil enerji, yalnız onu söyleyeyim. Sınırlarını sadece çekmiş ve bekliyor. Kılıç kartlarından devam ettiğimiz için, şurada da kılıç kraliçesi olduğu için hani sınırlarını çekmiş bir şekilde bekliyor. Fakat bunu niye yapıyor? Bunu boşuna yapmıyor arkadaşlar. Dişil enerjinin hakkında bir şeyler var ve sağlam bir şeyler var. Yani belki de bugüne kadar bu ilişkinin çok sağlam olmadığını, sağlam gitmediğini düşündü ve kendi kendine şöyle bir karar aldı dişil enerji. Ben bundan sonra sınırlarımı çiziyorum ve öyle bir şey yapacağım ki bundan sonra ilişkinin gidişatı, dinamikleri değişecek.
benim istediğim şekilde. Yani benim istediğim derken burada bir ego yok arkadaşlar. Hani kontrolü ele alıp, bakın çünkü burada bir kontrol arketipi de çıkmıştı. Tanrı arketipi. Yani kontrolü ele alırsam bu ilişkinin gidişatını daha iyi yönlendirebilirim gibi bir düşüncesi var dişil enerjinin ve bununla ilgili bir hazırlık yapıyor arkadaşlar. Bence dişil enerji şu an aktif değil. Yani biraz olayları, durumları dışarıdan, uzaktan gözlemliyor gibi hissettim. Güzel planları var dişil enerjinin, olumlu planları var. İlişkinin sağlam ve sağlam temeller üzerine kurulması adına atacağı bazı adımlar var. Yakın gelecekte değil belki ama biraz daha zamanı var. Çünkü arkadaşlar bakın dişil enerji, bak yine kılıç kartı geldi. Dişil enerjide çok fazla kılıç kartı görüyorum. Kılıç dokuzlusu. Dişil enerji gerçekten çok zor zamanlar geçirmiş gibi görünüyor. Uykusuz geceler, kabuslar belki çeşitli bazı ruhsal, ufak tefek de olsa ruhsal hastalıklar, yani enerjisinin düşmesi, moralinin bozuk olması, belki kendini eve kapattı, geceleri uyuyamadı gibi. Dişil enerji bunları yaşamış arkadaşlar. Bu noktaya kolay kolay gelmemiş belli ki. Çünkü burada da dedim ya hani boş durmuyor diye. Bu arada bu kötü bir şekilde anlaşılmasın. Hani böyle intikam almak gibi bir şey değil. Bu aslında ilişkinin hayrına olan bir bekleyiş. İlişkinin hayrına olan bir plan. Her iki tarafın içinde hayırlı olan bir şey için dişil enerji hazırlık yapıyor dedik. Oradan hani söyleyeyim, yanlış anlaşılma olmasın orada. Bakın arkadaşlar, şu durumun içinden artık dişil enerji bu durumun içinden alacağı bir haberle çıkabileceğini düşünüyor. Ya da arkadaşlar çok yakın bir geçmişte, hani az önce dedim ya, burada dişil enerji ufak da olsa bir başarı elde etmiş eril enerjiyle ilgili. Bu arkadaşlar belki bir haber aldı. Belki ilişkinin gidişatını değiştirecek küçük de olsa bir olay, bir durum yaşandı ikisinin arasında. Burada bakın bu kutlamayı, yani artık şu ruh halinden, şu enerjiden çıkarmış bu durum dişil enerjiyi. Bir kutlama yapılmış gibi sanki. Yani kutlama derken bu kendi yaptığı, kendine göre bir kutlama da olabilir. Biraz da olsa nefes almış diyelim. Doğru tabiri bu. Sevinçli haberler, içindeki heyecanı paylaşma ihtiyacı. Belki bunu arkadaşlarınızla paylaştınız, yakın çevrenizle paylaştınız. Biraz olsun moraliniz düzeldi. Daha bir enerjiniz yükseldi gibi görünüyor burada arkadaşlar. Bir haber alınmış. Ben bunu yakın geçmiş olarak algılıyorum. Ve şuradaki kartlara bağlıyorum bu kartları. Çünkü benzer bir hikaye anlatıyor kartlar orada. Bakın yine haber. Arkadaşlar gündemde size demiştim ya, eril enerji bir seyahat yapma planı içerisinde ya da isteği içerisinde demiştim ya, işte bu bana şu eril enerjiyi eril enerjiyle ilgili gibi hissediyorum. Burada bir düzen değişikliği ve bununla ilgili şu an gündemde alacağınız bir haber. Bakın şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi arkadaşlar burada eril enerjiyle aranızda bir mesafe, yani dişil enerjiyle eril enerji arasında bir mesafe olabilir. Bir yol, şehir uzaklığı olabilir dedik. Neyse kartları bulamadım şimdi de gösterecektim. Seyahat etme isteği vardı şurada, onu gösterecektim. Evet. Bakın şimdi. Bu eril enerjinin tarafında çıkmıştı. Seyahate çıkmak, uzak mesafeler, yer değişikliği, uzaklara gitme isteği. Bakın arkadaşlar, Katina destesindeki deve kartı da aynı şeyi anlatır. Yani bir yer değişikliği yapma isteği içerisinde bu eril enerji ve bunun için harekete geçmek üzere, yani geçti geçecek. Bununla ilgili bir haber alacağınız, dişil enerjinin bununla ilgili bir haber alacağını görüyoruz burada. Yani belki de bu kutlama, yani bu iyi gelişmenin, olumlu gelişmenin, sizi biraz olsun o havadan çıkaran, havanızı değiştiren bu olumlu gelişmenin ardından yine ikinci olarak bir haber alma durumunuz söz konusu. Çünkü burada bir araba kartı görüyorum. Artık bu eril kendi isteğiyle, belki de o yüzleşmelerini yaparak, gölge yanlarıyla barışarak, kendi isteğiyle arkadaşlar bir düzen ve yer değişikliği yapma konusunda karar vermek üzere ya da bu yola çıkmak üzere. Bakın, ya çıktı ya da çıkacak arkadaşlar. Çok yani yakın bir zamandan bahsediyoruz burada. Ve dediğim gibi bu kalıcı bir düzen değişikliği. Bununla ilgili bir haber alacağınızı da burada görüyoruz. Devam edelim bakalım.
Yalnız arkadaşlar burada dişil enerji gerçekten çok yorulmuş ya. Yani bu onu yoran şey ne biliyor musunuz? Aslında bakın az önce İmparatoriçe eril enerji tarafında çıkmıştı zaten. İmparatoriçe çıkmıştı. Atlar çıkmıştı. Yani bütün güzel enerjiler, iyi enerjiler zaten eril enerjinin aklındaki yani zihnindeki dişil enerji böyle birisi zaten ama dişil enerji kendisinde böyle olduğunun farkında. Yani diyor ki benim istediğim ve hak ettiğim şey yuva kurmak. Ben yuva kurmak istiyorum. Bütün iyi niyetimle sevdiğim insanla yuva kurmak istiyorum. Ve bunu artık beklemekten gerçekten yoruldum. Artık önümü göremiyorum. Ve çok fazla belki sorumluluk aldınız arkadaşlar. Yani bu eril enerjinin dışında kendiniz hayatınızla ilgili çok fazla sorumluluk almış olabilirsiniz. Bu da sizi çok yormuş olabilir. Ama sanki böyle beklemekten, tüm iyi niyetiyle beklemekten yorulmuş bir dişil enerji görüyoruz. Bunun yanı sıra yine ailevi mevzular demiş. Belki ailevi mevzularınızla ilgili de bazı sıkıntılar var ki az önce dedim ya şurada çok fazla sorumluluk almışsınız diye. Ben burada çok yorgun bir dişil enerji görüyorum. Yani her ne kadar sert gibi görünse de ve bazı kararlar almış olsa da ve beklemede olsa da bakın burada yorgun bir dişil enerji görüyorum. Ve bu dişil enerjinin gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. Belki de bu dinleniş bu yüzden. Kılıç dörtlüsündeki dinleniş bu yüzden arkadaşlar. Burada ailevi mevzu dediğim gibi iki şekilde alabiliriz. Birincisi yuva kurma isteğine olan bir özlem ve bunu beklemekten yorulmak. İkincisi de ailevi mevzularla ilgili çok fazla gereksiz sorumluluğu almış çok iyi niyetli bir dişil enerjiden de bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Hani buradaki uyarım şu olur size bu yakın bir gelecekte de devam edebilir. Yani siz böyle yorgun hissetmeye devam edebilirsiniz. Size şunu tavsiye ediyorum ki zaten melek kartları ve Rumi listesinden de çekeceğiz. Sizin bazı sorumluluklarınızı gözden geçirmenizi burada tavsiye edebilirim size. Bakalım hani aldığınız bütün sorumluluklar gerçekten gerekli mi yoksa gereksiz mi? Bunu bir gözden geçirmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar bakın kendinizi resmen bir savunmaya almışsınız. Sanki kendinizle çatışıyor gibisiniz. Bunu nedense kendiniz olarak algıladım ben değnek yedilisinde. Sanki kendi alanınızı savunuyorsunuz. Her ne kadar burada hani yuva kurma isteği var falan dedik ama sanki sizin de tıpkı eril enerjinin kendisiyle yüzleşememesi gibi sizin de bazı şeyleri fark etmeniz gerekiyor. Bunlardan ilki aldığınız bu gereksiz belki sorumluluklar. İkincisi de çok fazla savunmaya geçmiş olabilirsiniz. Bakın hep söylüyorum. Net sınırlar çizmek çok sağlıklıdır ve çok destekliyorum bunu. Fakat bu sınırları çok abartmak, çok sert köşelere sahip olmak ve çok yüksek duvarlar örmek bizleri yalnızlaştırır arkadaşlar. Dişil enerji burada sanki kendisini çok fazla savunuyor. Biraz bundan kurtulması gerektiğini düşünüyorum. İşte o zaman çok istediğim bakın yıldız kartı gelmiş. Çok istediğim bir şeyin olması için dua etmek, şanslı zamanlar ve yıldızının parlaması. Gerçekten bunu istiyorsa dişil enerji biraz savunma mekanizmasını yumuşatması ve eğer çok tabii çok sertse bu mekanizma çok sertse biraz bunu yumuşatmak ve kendini gereksiz yere savunmaya geçmekten kurtulması gerekiyor. İşte o zaman şansın yükseleceğini burada görebiliyoruz. Devam edelim. Bu arada çok fazla arkadaşlar bakın kartı gördüm böyle kutlama güneş yani aslında dişil enerjinin kartları olumlu bir enerji yansıttı bana burada. Yani kötü bir kart yok. Sadece burada bir haç kartımız var. Yani bu şu demek. Artık dişil enerji diyor ki yani şöyle konuşuyor dişil enerji. Ben artık somut bir şeyler istemekten yoruldum. Yani somut bir şey istiyorum. Bir etkileşim istiyorum. Bakın uzaktan uzağa aşk yaşamak istemiyorum. Düşünmek istemiyorum. Çok fazla beklemek artık istemiyorum ya. İstediğim şey bir teklif, net gelen bir adam ya da kadın her neyse dişinin yani bunu adam kadın diye ayırmıyoruz biliyorsunuz dişil eril enerji her iki cinste de var. Yani dişil enerji bu şekilde düşünüyor arkadaşlar artık bu durum bana acı vermeye başladı. Ben etkileşim istiyorum. Oturup bir konuşmak, bir şeyler yiyip içmek, bir şeyler hakkında konuşmak, belki gelecek planları yapmak, onun bana duygularını açması, benim ona duygularımı açmam. Karşılıklı yani. Hani bunu somut bir şekilde artık olmasını istiyorum. Bunun bana acı vermesini istemiyorum.
Bu bekleme olayının ya da bu belirsizliğin, her neyse arkadaşlar. Dişil enerji bu konuda böyle bir sanki serzenişte bulunuyor gibi. Burada başka nasıl bir yorum yapabiliriz? Arkadaşlar dedim ya, aranızda belki uzak mesafe olabilir bazı dişil enerjiler için diye. İşte bu haç kartı bu mesafeden de bahsediyor olabilir. Belki hani farklı bir şehir dedik ama belki farklı bir ülke bile olabilir bu. İşte bu uzaklığın bitmesini istiyor dişil enerji diyebiliriz. İkinci bir yorum olarak da. Aslında iki yorum da birbirine benziyor ama hani ikinci bir yorum olarak da bunu söyleyebiliriz. Bu uzaklığın artık bitip bir etkileşime girmek, aynı yerde olmak, yakında olmak, beraber bir şeyler yapmak, paylaşmak gibi istekleri ve özlemleri var dişil enerjinin. Akışına bırakmış dişil enerji ya. Aslında evet, bakın burada da zaten şeydi. Bir akışına bırakma söz konusu ama boş bir bekleyiş değil demiştik. Enerjisini dengelemeye çalışıyor dişil enerji arkadaşlar. Gerçekten belki de eril dişil dengesi bozuldu. Bunu fark etti dişil enerji. Bakın burada yin yang kartımız çıkmış. Enerjisel uyum, istikrar, dengeli tutumlar. Belki dengesini kaybettiğini düşündüğü için dişil enerji bazı şeyleri akışına bırakmış. Bu yüzden bazı konulardaki tutkularını da dizginlemeye çalışıyor gibi görünüyor ve yakın bir gelecekte de sanki böyle olacak. Yani bir süre daha dişil enerjinin bu şekilde bir enerjiyle devam edeceğini görüyoruz. Kötü mü? Asla değil. Bazen zaman zaman arkadaşlar kendimizi gerçekten bir geriye çekip bir dengeleme yapmamız gerekiyor. Eril dişil enerjimiz olur. Bu yani komple ruh dengemiz olur. Ruh, beden, zihin bütünlüğünü sağlamak olabilir. Olayları daha net bir şekilde analiz etmek için bir uzaklaşmak olabilir. Her neyse bu. Yani bununla ilgili dişil enerjinin bir şeyleri akışına bıraktığını ve tutkularını biraz olsun dizginlemeye çalıştığını görüyoruz. Bence bu sağlıklı bir karar gibi görünüyor. Yani dişil enerji şu anda bu durumda arkadaşlar. Peki şimdi o zaman yakın gelecekte, yani olası gelecek kartları çekelim. Ve sonrasında da melek kartları ve rumu çekelim. Bakalım bize neler tavsiye edilecek eril ve dişillere. Şimdi olası gelecek kartlarını şuradan çekelim. Ya da ben farklı bir destek kullanmak istiyorum. Bir saniye arkadaşlar, müsaadenizi lütfen desteğimi alıp geleyim. Şu an nedense içimden bu desteden çekmek geldi. Eril ve dişil enerjinin olası gelecek, olası yakın gelecek enerjiler için niyet ediyorum. Saniye. Evet. Evet arkadaşlar, olası yakın gelecekte bakın burada gerçekten aile kurmaya olan özlem var aslında her iki tarafta da. Yani bunun
dişil enerjili olduğunu, dişil enerjinin kartlarını yorumlarken söyledik ama burada gerçekten aile kurmaya duyulan özlem, yani aile kurmaya dair ilk adımların atılacağı yakın gelecekte arkadaşlar bir adım görüyoruz. Fakat bu bir evlenme teklifi olmayabilir ya da çok ciddi bir adım olmayabilir. Bakın. Fakat bu yani şu isteğin, şu niyetin size artık bildirildiği İlk adımlar gibi düşünebilirsiniz. Hani çok büyük bir adım bekliyorsanız hayal kırıklığına uğramamanız açısından bu yorumu yapıyorum. Ama küçük de olsa size bu aile kurmaya dair ufak ufak temeller, adımlar gelecek gibi sanki eril enerjiden. Bakın bu kişi, bu eril enerji gerçekten bu sessiz kaldığı dönemde duygularının yükseldiğini görüyoruz. Yani duygular azalmaktan ziyade sanki daha da yükselmiş gibi görünüyor. Ve diyor ki eril enerji, ben bu dönemde bazı şeylerin daha çok farkına vardım. Yani tıpkı senin bir imparatoriçe olduğunun farkına vardığım gibi, hani seni böyle mızmızlanan, çok seven, evde oturan, bekleyen, işte biri olmandan ziyade bir imparatoriçe olduğunu fark ettiğim gibi sana olan duygularımın da gerçekten büyüdüğünü farkındayım bu süreçte diyor arkadaşlar. Eril enerji sanki yakın gelecekte şurada, hani dedim ya, ufak ufak adımlar olabilir belki aile kurmaya dair diye, bununla ilgili bir şey söyleyebilir size, bunu dile getirebilir ama yani getirmezse bile bunun böyle olduğunu bilmelisiniz arkadaşlar. Çünkü eril enerji kupa kralı olarak çıktı. Kupa kralı biliyorsunuz duygusaldır fakat böyle duygularını çok ifade edemez. O duyguları kendi içinde yaşar. İçine kapanıktır duygusal anlamda. İşte bu kişi de öyle bile olsa arkadaşlar size olan duygularının büyüdüğünü görüyoruz. Gelecekte de, yakın bir gelecekte de bunu size dile getirme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ya da bunu size bir şekilde belli edecek. Çünkü arkadaşlar bakın şimdi burada da kılıç dokuzlusu çıktı. Bu kişi sizin, eğer siz onun tarafından bu hale getirildiyseniz, bu kılıç dokuzlusu, işte bu uykusuz geceler, kabuslar dedik ya, hani belki ruhsal çöküntüler, sizi getirdiği bu halden dolayı belki bu karşılıklı konuşmanın içerisinde sizin tarafınızdan dile getirecek ya da getirilmese bile belki bu kişi bunun farkında ve bununla ilgili gerçekten bir vicdan azabı çekeceğini ya da bir merhamet duygusu uyanacağını görüyoruz karşı tarafta. Sizi bu hale getirdiği ve size bunları yaşattığı için. Yani bunu çok kuvvetlice hissediyorum yakın gelecekle ilgili. Bunun dışında kupa altılısı, bakın arkadaşlar. Eskiyi çok fazla düşünen bir, yani eski o ilk tanıştığınız zamanlar, işte çok bir şey paylaşmış olsanız bile, paylaştığınız ufak şeyler bile arkadaşlar bazen zihnimize öyle bir yer eder ki ömür boyu unutamayabiliriz. İşte diyoruz ya, hani duygular, o hissedilen şeyler aslında önemlidir. Burada da öyle bir şey söz konusu. Bakın kupa altılısıyla beraber gelmiş. Gerçekten o belki de o buluştuğunuzda, konuştuğunuzda o eskiyi yad edeceğiniz, yad ettikçe daha çok böyle özlem duyacağınız, belki eskiye dair fark etmediğiniz şeyleri fark edeceğiniz bir konuşma olabilir aranızda yakın gelecekte ve bu gerçekten eskiye inanılmaz özlem duyan bir eril enerji var karşı tarafta. Çünkü bunu mutlaka size dile getireceğini düşünüyorum. Belki de o eski anılardan, hatıralardan bir türlü kopamadığı için de bu konuşmayı yapacak olabilir. Ama eskiyle ilgili gerçekten bir özlem var. Yine kılıç sekizlisi gelmiş arkadaşlar. Fakat burada şöyle. Şimdi bu kılıç sekizlisi bir bunu sizinle ilgili alıyorum. Dişil enerjiyle ilgili alıyorum daha doğrusu. Şimdi benim genellikle dişil enerjiler dinlediğimi bildiğim için ağız alışkanlığıyla böyle konuşuyorum ama bunu dişil enerjiler için alıyorum arkadaşlar. Kılıç sekizlisi ve uyum. Şimdi bakın, dedim ya size, zihin hapishanesinden çıkışla ilgili bir yorum yapmıştım hatırlarsanız. İşte bu zihin hapishanesinden çıkış ilişkiyi bir dengeye getirecek olan şey. Tam olarak çıkılmamış yalnız buradan. Sadece ufak bir umut, sadece ufak bir
bununla ilgili ufak bir gelişme olmuş ama buradan tam olarak çıkıldığı zaman, yakın bir gelecekte zihin hapishanesinden tam olarak çıkıldığı zaman bir uyum yakalanacağını, karşı tarafta eril ve dişil arasında bir uyum yakalanacağını görüyoruz. Bunun yanı sıra kişinin de içindeki eril ve dişille bir uyum yakalayacağını görüyoruz. Aslında burada şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir yudum su alayım müsaadenizle. Evet, burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi biliyorsunuz eril ve dişil enerji hepimizin içinde olan şeydir. Biz karşıdaki erille, yani sevdiğimiz kişiyle, aklımızdaki kişiyle dengeye gelebilmemiz için ilk önce bizim kendi içimizdeki eril ve dişille bir denge yakalamamız gerekir. Bunu yakaladığımız zaman zaten karşı tarafında dolayısıyla dengesini etkiliyoruz. Eril dişil dengesini etkiliyoruz. Yani biz bir dişil enerjiysek dişil enerjimiz dengeli olduğunda karşıdaki erilin de eril enerjisini dengelediğimiz için ilişkiler daha uyumlu bir şekilde seyredebiliyor. Burada yakın gelecekle ilgili bu zihin hapishanesinden çıkıp, yani kişinin eril enerjinin kendi o korkularıyla yüzleşmesi, ne demiştik? O kartın üstüne yazan tam olarak kendi şeytanlarıyla yüzleşmesi, dişil enerjinin de eril dişil dengesini sağlaması gerekiyor. İşte bu noktada uyum söz konusu arkadaşlar, eril ve dişil arasında. Ve bakın, eril kendiyle o yüzleşmeyi, az önce bahsettiğim yüzleşmeyi yapacak gibi görünüyor. Ve ardından gerçekten somut bir teklifte bulunacak gibi görünüyor dişil enerjiye. Yani o başından beri konuştuğumuz yüzleşme gerçekleşiyor arkadaşlar gibi görünüyor. Ve sonrasında bir teklif var. Somut bir teklif. Böyle artık o erinin, dişinin hani beklediği artık somut bir şey olmasını istiyorum. Az önce bahsetmiştim ya yorumda. Artık ben elle tutulur, gözle görülür, somut bir şey olmasını istiyorum dediği konu karşısına gelecek. Fakat öncesinde erilinin ve dişinin üzerine düşen bazı sorumluluklar ve yüzleşmeler yapılması gerekiyor. Şimdi o zaman son olarak melek kartlarımızı seçiyoruz eril ve dişil için. Eril ve dişil için meleklerden mesajımızı almaya niyet ediyorum. Evet. Bunu eril için, şunu da dişil için seçiyorum. Ve sevgili Rumi'den de birer mesaj alalım. Sevgili eril ve dişil için. Zaten bu kendini attı dişil için. Bu da eril için olsun. Önce erilin kartlarını açıyorum. Eril için diyor ki melekler, değişimi kucakla. Bakın, erilin değişmesi gerekiyor ya, bazı konularda az önce bahsetmiştim. Değişimi kucakla. Ne yazıyor? Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Eğer bu değişimi yaparsan sadece senin değil, herkesin hayrına olacak. Çevrenin, belki ailenin, karşındaki dişil enerjinin, mutluluğunun, yuvanın, huzurunun, her şeyin önünü açacak olan şey bu değişim diyor eril enerji. Yani bu değişimi yapman gerekiyor. Ve sevgili Rumi de diyor ki, dikkat ederseniz Rumi'nin kartlarını okurken ses tonum değişiyor çünkü çok seviyorum. Kılıçların Sultanı geldi sevgili Rumi'den. Biliyorsunuz dişil enerjinin enerjisi de kılıçların sultanı, yani kılıç kraliçesiydi. Ne yazıyor? Bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım. Şimdi bakın, burada erile çok net bir mesaj var. Erile diyor ki değişimi kucakla. İhtiyacın olan değişimi gerçekleştir. Karşında çünkü bir kılıç kraliçesi var ve bu kılıç kraliçesi o kadar değerli ki, o kadar değerli ki o resmen bir inci tanesi ve bir ipteki inciler gibi kralların ellerine kaldırılacağım. Eğer diyor bu değişimi kucaklamazsan ve bu dişinin kıymetini bilip bir an önce harekete geçmezsen, bu değişimleri gerçekleştirmezsen, nasıl diyelim ona, kaybedeceksin. Onu hak eden, daha çok değer veren birine kaptıracaksın. Çünkü o bir inci ve kralların ellerinde kaldırılacağım diyor. Bir ipteki inciler gibi. Değerini bilen birine gidecek yoksa. Bu kaçınılmaz. Sonra çok kafanı vurursun ah vah diye sağa sola diyor yani. Ben biraz tabii kaba tabirle konuştum ama
Bu şekilde bir uyarı var eril enerji. Dişil enerjiye bakalım. Hafifle. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Bakın arkadaşlar, az önce dedim ya size, dişil enerjiye. Çok fazla sorumluluk almış olabilir misiniz hayatınızla ilgili? Sorumluluklarınızı gözden geçirin demiştim ya. İşte melek kartları söylediklerimi şu an onaylıyor arkadaşlar. Diyor ki hafifle ve üzerindeki o gereksiz yüklerden kurtul. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Sana da o zaman gelecek yenilikler ve güzellikler. Gereksiz yüklerinden kurtul ve değişimi sen de bu şekilde kucaklayıp eril dişil enerjini dengele. Arkadaşlar yani bakar mısınız ya? Denge kartı geldi Rumi'den. Ya gerçekten o kadar güzel geliyor ki kartlar. Böyle hayran oluyorum. Özellikle şu Rumi kartları, melek kartları. Yani bütün kartlar çok güzel geliyor enerjisi. Denge. Bakın dedim ya şimdi dengeli diye. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Rumi diyor ki bu yüklerden kurtulup eril dişil enerjini dengele. Yani az önce söylediğimiz şeyi onayladı. Bakın arkadaşlar, dişil enerji olarak tekrar söylüyorum. Fazla yüklerinizden, fazla sorumluluklarınızdan, gereksiz sorumluluklarınızdan kurtulup kendinize zaman ayırmalı. Hayatınızı şöyle bir gözden geçirmelisiniz. O yorgunluklarınızdan, yüklerinizden kurtulup kendinizi her anlamda dengeye getirmelisiniz. İlk olarak bence eril dişil enerji anlamında bir dengeye gelme söz konusu, geliş gerekiyor yani. İkincisinde de ruhani olarak belki işte zihin, beden ve ruh bütünlüğünü sağlamak, belki çakra dengelemesi, enerji dengelemesi gibi durumlardan bahsettiğini düşünüyorum. Rumi'nin arkadaşlar çok güzel yani gerçekten mesajlarınız da. Evet arkadaşlar. Bugünkü eril dişil açılımımızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hala abone değilseniz abone olabilir ve beni beğeni ve yorumlarınızla destekleyebilirsiniz. Bir sonraki eril dişil açılımında tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Like and subscribe.